Merhaba sevgili dostlarım. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Yeni bir haftaya hoş geldiniz diyorum efendim. Ve inşallah herkes iyidir. Sağlığı, keyfi her ne kadar iyi demek adettendir desek de evet kolay günlerden geçmiyoruz. Adeta bir sis bulutunun içinde birçoğumuz biliyorum. Kafası karışık, önünü göremiyor. Zaman zaman çaresizlikler yaşıyoruz. Çünkü gökyüzü böyle bir döngüden geçiyor. Çünkü geçiş yılı yaşıyoruz. Her şey değişecek. Hatta bu hafta biliyorsunuz 18'inde Balık burcuna geçiyor güneşimiz ve güneş Balık burcuna geçtikten sonra bu hafta çok güçlü yaşayacağız tabii ki. Merkür de Balık burcunda, o balık enerjisi. Neptün Balık burcunun son demlerini yaşatıyor hepimize ve önümüzdeki yani Mart ayında tutulmayla beraber artık o büyük gezegenlerin geçişleri hayatımıza girecek. Çünkü Neptün Koç burcuna geçecek. Şimdi o ayaktan önceki son aydayız ve bugünlerde aslında o belirsizlik dediğimiz kadersel belki farkındalıklarımızın değiştiği, yaşam alanlarımızda, hayatımızda daha çok sorguladığımız ve elimizden bir şeyin gelmediği bir zaman dilimindeyiz. Çünkü bir çaresizlik vardır ve bu ay bizi diyor ki kendinizi akışa bırakın. Hatırlıyorsunuz ki düğümler Başak Balık aksına geçti. 2027'ye kadar da bu arada burada kalacak. Biz zaten bütün astrologlar da bunu söyledi. Kaçıncı kez ben de söylüyorum. Kendini akışa bırakma zamanı, şartları çok zorlamama, kendini çok yıpratmama, ilahi olana teslimiyet zamanı. Aslında bu hafta da öyle bir hafta olacak. Fakat güzel haberlerim de var sevgili dostlar bu haftayla ilgili sizlere. Şimdi bir balık stelyum başladı. Hepimiz bu balık burcu etkisini yaşayacağız. Bakın neler bazılarımız için şu olacak, şunu söyleyebilirim. Ciddi kararsızlıklar içerisinde kalabilirsiniz. Balık biraz karar vermekte zorlanır ama bazılarımız ciddi derecede söz sahibi olacak. Gerçekten kırıp dökebilir. Bazılarımız yanıltıcı olaylar ya da gündemler içinde olabilir. İşte o karışıklık da zaten oradan geliyor sevgili arkadaşlar. Ama bazılarımız için de hayatımızın rollerimizin daha doğrusu değişeceği fırsatlarla da karşılaşacaklar diyebilirim. Venüs Koç burcunda hafta boyunca. Biliyorsunuz Venüs sevgi, ilişkiler, para gezegeni ve Venüs Koç burcunda çok acelecidir. Hızlıca girişkendir. İlişkileri başlatan roldeyiz. Ancak sürdürmekte biraz sıkıntılar çıkartabilir. Neden? Çünkü hala bu hafta boyunca da Mars tarafından yönetiliyor ve Mars hala retro Yengeç burcunda. Aile içinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özel hayatımızla beraber bu aile içindeki gündemler, aileye bağımlılık, bilhassa yaşam yerleri ve tabii ki bizim ülkemizde ilgilendiren çok önemli bir hafta. Çünkü bizim ülkemizin de tam tepe noktasında ciddi bir balık stelyumu var ve bu haftada orada ciddi böyle hareketlilikler söz konusu olacak. Ciddi açıklamalar, konuşmalara şahit olacağız bu hafta boyunca. Şimdi haftanın genel etkileri bu şekilde. Hani güneşimiz burç değiştirecek. Çok duygusal, çok romantik, sanata ve yaratıcılığa oldukça açık, geniş bir izin veriyor gökyüzü. Eğer böyle bir meslek grubundaysanız arkadaşlar, çıkış yolu bulmak, yeni fikirler, yeni projeler, olağanüstü hani yazarlar buradan çok fazla çıkar gerçekten. Sanatın ve o yaratıcılığın çok güçlü gücünü göreceğiz bir bakıma. Ve haftaya da Ay Terazi burcunda başlayacağız. Pazartesi günü biraz Mars'ın kareli etkileri var haftanın ilk günde. Fakat Ay ile Güneş'in de yine güzel etkileşimleri de var. Bunu da değerlendirebiliriz açıkçası. Fakat bu hafta arkadaşlar Salı gününden itibaren şimdi Akrep etkisi başlayacak. Şöyle söyleyeyim, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri. Bakın bu 3 gün, şimdi geçen haftaki Aslan Dolunay'ı yaşadık ya, hani sert etkileri vardı. Bunun etkileri sürecek bu arada. Şimdi bu akrep enerjisi buraları tetikleyecek. Ekonomiyi tetikleyecek. Biraz piyasaları tetikleyecek, öyle söyleyebilirim. Akrep kayıplarla da ilgilidir. Öfkeyle de, öfke kontrolüyle ilgilidir. Ve biraz da bu hani gizliliklerle o varlığımızın arka tarafında çok ilgilendirir. Biraz sinsilikler de olabilir ama aklımızda zehir gibi çalışacak diyeceğim.
Ama yalan olur çünkü Merkür Balık burcunda. Yani aklımız aslında çok da o kadar zehir gibi çalışmayacak ama ne olacak biliyor musunuz? Sezgilerimiz çok iyi çalışacak. Yani sezgilerinizle hareket etmek, hani bir şey hissetmek ve hissederek o yöne gitmek çok mantıklı olacağını söyleyebilirim. Hemen Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri Ay artık Yay burcuna geçecek ve biraz daha iyimser bir enerji, daha iyimser bir atmosfer söz konusu olacak. Bu esnada da aslında biraz daha uzak hedeflerimize, yolculuklara, biraz daha bilimsel konulara, araştırmalara diyelim yönlenebiliriz. Biraz daha felsefe yapmak için çok uygun olacak. Fakat bu 3 gün işte Merkür'ün, işte Güneş'in özellikle hani balık burcunda olmasından dolayı fikir çatışmalarına, inanç çatışmalarına, anlaşmazlıklara zemin hazırlayabilir. Özellikle yolculuklar, seyahatler, uçaklar, uçuşlar vesaire bunlar gündemimize gelebilir arkadaşlar. Trafik burada öne çıkacaktır ve büyük hukuki süreçler, büyük davalar süren topluma mal olmuş davaların da bazı gelişmelerini göreceğiz bu haftanın bugünlerinde. Yine önemli bir pazar olacak arkadaşlar. Pazar günü bizim için önemli yani 23 Şubat yani 23 Şubat günü Ay Oğlak Burcu'nda olacak ve hayatımızın tüm alanlarında bazı düzenlemeler yapmak için bize fırsatlar verecek tabii ki. Özellikle de şimdi burçlara değineceğim arkadaşlar. Bu hafta burçlar nasıl etki alacak? Fakat tam 18 Şubat önemli bir gün olacak. Şimdi ben biraz araştırmalar yaptım. Bunu da size yayınlayacağım aslında. Biliyorsunuz başta bahsettim. Neptün yavaş yavaş artık Koç burcuna doğru böyle bir gitmeye devam ediyor. Hayal kırıklıkları getirir. İnandığımız, kendimize adadığımız şeylerin belki bizim için artık dersimizi almış olduğumuz ya da olacağımız konular olabilir. 28 Şubat önemli olacak çünkü orada bir yeni ay doğacak Balık burcunda. Yine Şubat ayının son gününde. Bu arada bununla ilgili videoyu daha geçen hafta hazırladım. Bu yeni ay 28 Şubat yeni ayı Balık burcuna nasıl etkiler getiriyor burcunuza izleyin oradan. Önemli gelişmeleri ama zihinsel olarak da kafamızı karıştıracak bazı hareketleri de bu hafta göreceğiz. Şimdi etkilerden bahsedeyim mesela bu hafta neler varmış. Şimdi hafta boyu sürecek bir Venüs-Jüpiter sekstili var. Özellikle haftanın ikinci yarısından sonra daha güçlü çalışacak. Bu ne demek? Şimdi Venüs yardım eder. İyicil bir gezegen. Jüpiter de aynı şekilde iyicil bir gezegen ve hafta sonunda daha güçlü olacak ama ilişkilerde, finansal konularımızda, günlük rutinlerimizde bizi sekstil demek arkadaşlar şunu da altını çizelim. Destek verir. Herhangi birinden, bir yerden, bir konudan yardım alırsınız ama bunu alabilmek, bundan faydalanabilmek için bir şey yapmanız, harekette bulunmanız gerekiyor, adım atmanız ve eylem gerektiriyor. Yani bir eylemde bulunursan bu yardım, bu destek sana gelir gibi düşünebilirsiniz. Ve bu haftanın önemli gördüğüm 18, 19, 20, 21 Şubat günlerini biraz ben tehlikeli görüyorum. Şu bakımdan arkadaşlar. Akrep enerjisi olacak. Gökyüzünde ciddi bir su elementi olacak. Gerçekten yağışları çok arttıracaktır. Bilhassa 21 Şubat Ay, Jüpiter, Merkür tek karesi olacak. Bakın iletişimde gerçekten ciddi kaos rüzgarları estirebilir. Dünyevi alanda, içsel alanda, psikomatik alanda zorlu etkilerdir. Ciddi böyle risk alacak adımlar atmamak gerekiyor. Özellikle işle ilgili bakın ya da farklı konularda risk almayın, karar vermeyin, adım atmayın. 18, 19, 20, 21 Şubat günleri ki özellikle 21 Şubat gününü biraz daha dikkatli, temkinli geçirmemiz gerekiyor. Her zaman söylüyoruz tek kareler gökyüzünde en zorlayan bizi karelerdir. Etkisi 23'ünden sonra dağılacak şimdiden söyleyelim. Evet, genel olarak hafta bu şekilde. Bakalım şimdi arkadaşlar burçlarımıza nasıl etkiler verecekmiş bu hafta. Sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar bu hafta ikili ilişkilerinizde ciddi özgüven sahibi olabilirsiniz. Özellikle haftanın ilk günü
biraz zorlayabilir sizi. Ciddi kararlar alabilirsiniz. Gerçekten geçmişi şöyle kalemle silebilecek kadar güçlü. Venüs burcunuza çünkü. Haftanın ortasında özellikle salı ve perşembe arası finansal konuları konuşuyorsunuz. Para konuları, aile konuları, ödemeler veya benzeri konular gündeminizde olacak. Bunlar eş partner ilişkilerinizle çok ilgili olacak. Bir paylaşım olabilir. Maddi konulardaki aslında gündemleri çok gündeminize getiriyor. Fakat hafta sonu itibariyle biraz daha rahatlıyorlar. Size yarayacak bir hafta sonu olacak diyebilirim. Böyle gezmek, seyahat etmek, bir şeyleri öğrenmek. Bazı koçların aile ile ilgili hukuki süreçleri vesaire bunlarla ilgili girişimleri ya da hazırlıkları olma ihtimali var ama hala Mars'ın bu alandaki etkisinden güçlü etkiler alıyorsunuz. Bir de sevgili koçlar, bu aslında Şubat ayı burç yorumlarını izlemelisiniz. Oradan da izleyebilirsiniz ama 18'inden itibaren güçlü bir arka plan enerjisi çalışmaya başlıyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Dostunu, düşmanını iyi belirle, tespit et diyeceğim. Arkandan dönenlere dikkat et. Merhabalar boğalar, yükselen burcu boğa olan dostlar. Evet, artık güneş 18'inde balık burcuna geçiyor ve ciddi bir sosyal etkinlik. Arkadaşlar, sosyal çevreniz, orada ciddi bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Özellikle lütfen katılın. Buralarda olacak tüm etkinlikler size getirisi çok olabilir. Bunu söyleyebilirim ve haftanın ilk günü özellikle ilişkiler, sağlık veya çalışma temponuzda oldukça yoğun olacak. Ve hafta ortası boğa burçlarına şunu söyleyebilirim: ikili ilişkiler gündeminde olacak. Eski ilişkilerle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilir boğalar. İşle ilgili olabilir. Yakınlarınızla olan bazı problemlerinizle ilgili ya da bazı konularla ilgili bazı paraya dayalı konular gündeminizde olacak. Ve haftanın sonunda ayın yay burcuna geçtiği perşembe, cuma, cumartesi günleri de finans konularını konuşacaksınız. Bunlar dediğim gibi yine parasal konular, beklenen bir para, umut edilen bir para ile ilgili olabilir. Fakat ödeme planlarına dikkat etmeniz de gerekiyor. Flörtler ve arka plan enerjiler çok yoğun boğa burçlarında. Hatta diyebilirim ki bakın, Mart ayı ile beraber boğa burçları eski ilişkiler olabilir. Biraz daha kadınlarla olan ilişkilerinizde yeni dostluklar edinebilirsiniz. Bazı sırlar paylaşılabilir gibi gündemlerinizde olacağını söyleyebilirim. Ve hafta sonunda o gidemediğiniz, o yapamadığınız seyahati yapma ve bir hukuki süreç varsa gündeminizde bununla ilgili bazı plan olabilir ama arkadaşlarınızla bir seyahat planı da yapabilirsiniz diyorum. İkizler ve yükselen burcu ikizler sevgili dostlar. Şimdi yönetici gezegeniniz artık balık burcunda. 18 Şubat'ta güneş balık burcuna geçiyor ve bütün ikizlere tavsiyem şudur: özellikle lütfen işinizde, mesleki konularınızda böyle ani kırılmalar yaşanabilir, ani geçişler söz konusu olabilir. Burada yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. O hafta bu hafta değil. Yani burada biraz daha sabırlı olun lütfen. Maddi konularda özellikle eğer biraz darlandı, biraz sıkıştıysanız, bir beklentiniz varsa lütfen 25 Şubat sonrasını, hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, değerlendirin diyeceğim. Artık bütün gökyüzü balık burcunda ve sizin kariyer evinizde, böyle söyleyelim. Aşk ilişkileri bu hafta ikizlerin gündeminde olacak fakat fikir ayrılıkları olabilir. Yanlış zamanda yanlış şeyleri konuşmamaya dikkat edin. Özellikle ikizlere bunu tavsiye ediyorum. Merkür'ün ve Güneş'in buraya geçişi biraz ikizleri sınavdan geçirebilir ilişkilerle ilgili. Ve eğer çalışma, iş, günlük, sağlıkla ilgili bazı ya da işinizle ilgili bazı gündemleriniz varsa da bu hafta burası çok yoğun olacak. Özellikle salı ve çarşamba günleri, perşembe günleri pardon, arasında çok yoğun bir iş ve çalışma temposu, bazı sağlıkla ilgili gündemler biraz harcama çıkartabilir. Onu da hatırlatmak istiyorum. İlişkilere baktığımızda sosyal çevrenizde yeni arkadaşlar, yeni tanışmalar çok keyifli gözüküyor açıkçası. Ama pazartesi günü yine de iletişime siz dikkat edin diyeceğim. Ve ikili ilişkiler bu hafta ikizler burçlarının
çok gündeminde olacak. O da hafta sonuna denk geliyor. Cuma, cumartesi günleri eşle, partnerle bazı görüşme, konuşmalar yapabilirsiniz. Bir takım konularda kararsızlıklar, anlaşmazlıklar meydana gelebilir. İkizler lütfen hem ilişki dengenize hem işle mesleki alandaki alanlarınızda bu hafta dikkatli olun. Tüm yazışmalarınızda, konuşmalarınızda ekstra biraz daha belki de susmayı tercih etmenizi tavsiye edeceğim efendim. Ve hafta sonu pazar günü bir dahaki hafta için bir gezi, bir parayla ilgili bir konu gündeminize geliyor efendim. Sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeçler. Evet, yengeçler gerçekten bu Mars'tan oldukça zorluklar yaşadınız. Burcunuzda retro. Şimdi bu haftaya baktığımızda bu hafta da aslında ciddi bir balık gücü var. Ve güçleniyorsunuz. Yani geride bırakmaya yavaş yavaş gidiyorsunuz bazı zorlukları, yaşanmışlıkları. Ve bu haftada o haftanın bir başlangıcı. Aslında bir şeylerin artık sonlarına doğru geliyorsunuz. Yaşamış olduğunuz talihsizlikler, aksaklıklar diyelim. Zor bir süreçten geçtiniz ve bu haftaya başlarken böyle biraz ailenizin içindeki kişilerle belki görüşüp yaşam alanınızla ilgili bazı oluşumlar, konuşmalar, fikirler gündeminizde olurken bu hafta aşk hayatında en şanslı burç yengeçler olacak. Bunu söyleyebilirim, Salı'dan Perşembe'ye kadar. Ciddi bir su üçgeni, çok duygusal olacaklar. Hani o duygusal bam telinize basabilir birileri, resmen kanınıza girebilirler. Bunlar bazı yengeçlerin çocukları olacak. Onlarla ilgili bazı gündemleri olabilir. Ama bu su üçgenleri her zaman sizin için bence olumlu çalışacaktır. Bir de mesleki konuda işle ilgili bazı umutları olanlar, işte yeni plan ya da projesi olan yengeçler için de şunu söylemek istiyorum. Bu hafta özellikle de hafta sonu hemen gün verelim bir dakika. Perşembe gününden öğleden sonra ve cumartesi günü boyunca işle ilgili gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Orada bazı gelişmeler hızlandırılabilir açıkçası. Venüs'ün de güzel etkisini alıyor. Yani demek oluyor ki bu hafta buralar daha heyecanlı geçecektir. 18 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçer geçmez seyahatler, uzak hedefler, işle ilgili projeler ya da eğitimle ilgili bazı gelişmeleri de tetikleyen bir zaman dilimine girmiş oluyorsunuz. Hatta uzun vadeli hedef ve planlarınızı şimdiden altyapısını oluşturun derim bu hafta için. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan sevgili dostlarım. Şimdi bu hafta aslanlar biraz ciddi bir baskı yaşadınız. Dolunay'dan aldınız. Zaten aldığınız bir baskıydı bu. Fakat Dolunay gerçekten de sizi zorlamış, biraz sağlık sorunu getirmiş olabilir. Ya da aile içindeki kişilerin belki bir takım sağlık sorunları olmuş olabilir. Karar vermekte gidip gelen, özellikle çaresiz hisseden bir aslan görüyoruz burada. İşte Mars'ın işte o manipüle hali bunu daha da çok güçlendiriyor. Ama diğer yandan şimdi aslanların çözemedikleri ilişkilerden ziyade bir de ekonomik, yani maddi yönden üzerine düşmeleri gereken bir süreç başlıyor 18 Şubat'ta. Yani finansal konular, bankada ödemen vardır, aile içinde çözemediğin bir para konusu vardır, beklediğin bir para vardır ya da bir kredi çekmen gerekiyordur. Bununla ilgili gündemler 18 itibariyle başlıyor efendim. Şubat ayının özellikle sonuna kadar da sürecek bir süreç ve bu, ama bu hafta büyük bir adım atmayın. Tavsiyem bu. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle 24'üne kadar hatta atmayın. Ama ondan sonra değerlendirin. Zaten burada bir yeni ay doğacak. 28 Şubat'ta. O yüzden de bunun için zaten fırsatınız olacak. Bunu söyleyebilirim. Ve bu hafta yakın kişilerle görüşüyorsunuz. Kardeş veya benzeri kişiler ve hafta içinde ciddi şekilde aile konuları gündeminizde. Anne, baba, yaşadığınız yer, buralarda biraz anlaşmazlıklar, dolunayı tetikleyecek, aslan dolunayını tetikleyecek günler. Bir tek kare oluşuyor, özel hayatınız, aileniz, belki ortak işleriniz var. Buralarda bir çözüm bulmanız gerekiyor
olabilir ve hafta sonu itibariyle rahatlıyorlar aslan burçları. Hem özel hayatlarında hem biraz daha duygusal hayatlarında aslında daha rahat bir süreç olacak. Bu da Perşembe günü ve Cumartesi günleri arasında ilişkilerde bu anlamda şanslısınız. Çünkü gökyüzünde güzel bir ateş elementi oluşacak. Aslanlar için keyifli bir zaman dilimi olacağını söyleyebilirim. Para ve yatırımlarla ilgili de olabilir ama birçoğunun özel hayatlarında keyifli bazı seyahatler falan da getirebilir bu arada, bunu da söyleyebilirim. Ya da bazı misafirler gelebilir. Sosyal çevrenizden aldığınız güç sizi gerçekten enerjisel bakımdan yukarıya taşıyacak. Hafta sonu ise tüm detaylı ayrıntılı işleri tamamlıyorsunuz sevgili aslanlar. Evet sevgili Başak Burçları, şimdi haftaya sizin 18'indeki Güneş'in Balığa geçmesi tüm Başakların ikili ilişkilerini zaten güçlendiriyor. Ortaklıklarını güçlendiriyor. Biraz daha özel hayatlarında güçlü olacaklar. Ancak anlaşmazlıklara karşı ciddi temkinli olun lütfen. Eleştirilere karşı veya sizin yapacağınız eleştirilerin dozunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bazı şeylerin sihrini bozmayın diye tavsiye edeceğim. Çünkü burada hani balık, Başak balık tam sizin karşınızdan geçiyor. Bir Jüpiter var biliyorsunuz İkizler Burcu'nda. Orada gökyüzünde bir tek kare oluşacak. Özellikle ayın 20 ve 21'ine de dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Ve haftaya evet biraz parasal konularla başlarken Salı ve Çarşamba arasında da bazı ikili görüşmeler yapacaksınız. Bazı seyahatler planlayabilirsiniz. Bazı haberler alıyorsunuz. Yakınlarınızla, belki kardeşlerinizle ilgili olma ihtimali var. İlişkilerinize de güzel yansıyacak bir süreç. Ama Perşembe ve Cumartesi arası evet yine dengeleri çok iyi kurmanız gereken bir zaman dilimi olacak. Bunlar da nerede? Evinizde yaşadığınız kişiler, aile içindeki kişiler olabilir. Buralar çok çok güçlenecek bugünlerde ve hafta sonu sizin için güzel ama pazar günü daha ciddi, daha kararlı olacağınız bir gün olacak. Özellikle çocukları olanlar için söylüyorum. İşte evli olanlar için söylüyorum. Bugünü ya da özel hayatında böyle biri olanlar için söylüyorum. Bu pazar günü Venüs'le de kareli bir gün. Evet zorluklar getirebilir ama kalıcı bazı kararlar da alabilirsiniz. Terazi ve yükselen burcu terazi sevgili dostlar. Şimdi haftaya siz 1-0 önde başlıyorsunuz. Ay buzda çok kararlısınız. İkili ilişkileriniz, evliliklerinizle ilgili bence çok ciddi bir süreç yaşıyorsunuz. Hatta belki de öncesinde başlamış olabilir bu etkiler. Bunu sorguluyorsunuz. Gerçekten ciddi kararlar alabilirsiniz, yok sayabilirsiniz, silebilirsiniz de bu arada. Çok önemli olacak teraziler için önümüzdeki Mart ayı hatta gerçekten çünkü tutulma olacak Koç burcunda ve ilişkilerle ilgili çok sürpriz gelişmeler bekliyor olabilir sizleri. Ve bu hafta 18'inde Güneş Balık burcuna geçer ve terazilerin günlük rutinleri çok hızlanıyor. Hayatlarında ciddi didik bazı ayıklamalar yapacaklar. İş konularına çok eğileceksiniz. Bununla beraber de haftaya baktığımızda genel itibariyle haftanın çoğunluğu parasal konularla ilgili bazı görüşme, anlaşmalarla ilgili geçebilir. Bakın Mars kariyerimizden hala retro 24'üne kadar da devam edecek. Yani bu hafta aslında son haftası Mars retrolu. Fakat bu salı ve yani salı, çarşamba, perşembe günleri para alıp verme, beklenen paralar, işle ilgili olabilir, iş yerinden beklediğiniz vesaire. Bununla ilgili gündemler söz konusu olacak sizin için. Ve hemen ardından Perşembe ve Cumartesi arasında ise siz kazançlarınızı ya da yapmak istediğiniz işleri böyle anlaşmaya dökmek, yakınlarınızla bir şeyleri istişare etmek, bazı seyahat planları yapmak gibi bazı gündemleriniz olacak ve hafta sonu oturuyorsunuz. Tüm bu haftaki gelişmeleri aile içinde bir karara bağlıyorsunuz gibi duruyor. Bu pazar günü çok önemli olacak arkadaşlar. Mars S turumda. Çünkü 24'ünde de S ve Mars'ın tam böyle yani giriş kışlarında retroda önemli olur ve teraziler için bence hayatlarından önemli bazı keskin noktalara temas eden bir
zaman dilimi diyebilirim efendim. 20-21 özellikle 22 dikkatli olun. Ve özellikle konuşmalar bakımından, düşüncelerinizi dile getirme bakımından çok da çekimser kalacağınızı düşünmüyorum ben. Evet, akrepler ve sevgili akrep burçları, artık gökyüzü suya boğuldu ve akrep burçlarının 18'inde özellikle güneş de balık burcuna geçmesiyle hayatlarında büyük bir romantizm olabilir, büyük bir sanat aşkı doğabilir. Hobilerinize çok eğiliyorsunuz bu haftadan itibaren. Öncesinde planını yaptığınız şeylere eğilebilirsiniz. Çocuklar burada çok öne çıkacaktır. Gerçekten böyle şairane sanat eserleri yaratacak, böyle sanatla ilgili konular bu hafta itibariyle hayata geçiyor. Hatta onunla ilgili ben size tarih bile vereceğim. Çünkü bu hafta Salı günden itibaren Ay burcunuzda olacak. Salı, çarşamba, perşembe günleri ve siz eşinizle oturup hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili projelerinizi devreye sokacağınız planları yapıyorsunuz gibi gözüküyor. Ama bunun için gidip direkt bilet almayın, gidip bir şey imzalamayın. Şu retronun bitmesini en azından 24'ünden sonra hayata geçirmek için eyleme gidin diyeceğim. Ve para konuları gelecek yine bu hafta sevgili akrepler gündeminize. Perşembe, cuma, cumartesi günleri finansla ilgili gelişmeleri takip etmeniz, biraz organize etmeniz, ön bazı çalışmalar yapmanız gerekecek gibi duruyor. Ve bu esnada da biraz zorlanabilirsiniz çünkü finans alanınız özellikle mesela bir harcama çıkartabilir, ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar ya da krizler çıkartabilir. Çünkü orada bir tek kare oluşuyor. Özellikle tam 21 Şubat günü belki bir tık daha dikkatli olmak gerekebilir. Bunu da söylemek istiyorum. 21 Şubat yani Cuma günü. Finans konularında biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ve önemli bir haber de verelim tabii. Şimdi pazar günü itibariyle de ayın 23'ü işte Mars'ın artık durma yönüne geldiği, işte Venüs'ün Koç burcunda olduğu bir gün. Finans konularınıza güzel etki yapıyor. Ama mesela birileriyle bir şeyler konuşmak isteyeceksiniz. Bir uzak bir hedefinizle ilgili plan yapacaksınız. Birini arayacaksınız. Belki kardeşinizi, belki birlikte bir şeyler yapmayı planladığınız bir insanı olabilir. Aracınızı ya da dijital konularla ilgili bazı şeyler gündemimize gelebilir. Bu arada bunlara dikkat etmek gerekiyor yine bu hafta arkadaşlar. Akreplerin böyle gündemi var. Mars'ın tabii ki retro oluşu belki de en iyi sizde yaramış olabilir, biliyor musunuz? Hani su elementi bir burçta olduğu için. Dolayısıyla da aslında ben güçlü görüyorum bu hafta akrepleri. Sadece Mars burada bir handikap oluşturuyor. Genel anlamıyla da uzun vadede artık Mart ayında bakalım asıl sürprizler o zaman başlayacak. Hatta 28 Şubat'ta başlayacak diyebilirim. İyi haftalar. Yay ve yükselen burcu yay sevgili dostlar. Şimdi yaylar uzun bir süre, bakın sonbahara kadar desem yeri var. Gezegenlerle ilgili değil, başka küçük bizim asteroid cisimlerimiz var, onlarla ilgili bir şey söyleyeceğim yaylara. Hayatınızda olmayacak şeylere kalkışacaksınız. Çok cesur davranacaksınız. İşte Venüs'ün Koç'ta oluşu özel hayatınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili olabilir. Yaptığınız işle, meslekle ilgili olabilir. Özellikle yükselen yaylar için burada daha ciddi konuşuyorum ama güneş yay için de aynı şey söyleyebilirim. Biraz kadersel bir zaman diliminde sevgili yaylar. Genel hatlarıyla baktığımızda aile içindeki konuları çok gündeme taşıyacak. Evinin içinde yaşadığı yaşam alanında bulunan tüm aile bireyleriyle belki ilgili ya da onlarla işte belki o satış, kiralama, taşınma gibi konuları konuşacaklar. Evine birileri dahil olabilir, nüfusu artabilir, eksilebilir gibi gündemleri var. Dediğim gibi çok önemli bir dönemden geçecekler ve bu hafta sonuna kadar da yine finans, ödeme, işte bir takım şeyler gündeminde. Mars orada retro ve orada bazı engeller çıkartabilir. Şimdi yayların en dikkat etmesi gereken haftalardan bir tanesi. Özellikle 18, 19, 20, 21 Şubat. Şimdi değişken grup burçların çok gündemde olduğu bir hafta ama tam kesiştiği gün 21 Şubat mesela
Özellikle aile, kendi özel hayatı, evlilikleri, ilişkileri belki bazılarının arada kaldıkları, böyle karar veremedikleri bir ikinci, üçüncü kişi de olabilir. Buralar çok aktif. Arkadaşlarınızdan tavsiye alabilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi yalnız kalmak, biraz kafayı dinlemek isteyeceğiniz bazı bu hafta böyle canınızın sıkılacağı günler olacak hafta ortasında. Ay Akrep burcundan geçerken işle ilgili olma ihtimali yüksek bazılarının, bazı yayların. Fakat hafta sonu itibariyle yani Perşembe ve Cumartesi arasında karar veriyorlar. Çok keskin konuşacaklar. Gerçekten çünkü ay burcunuzda olacak sevgili yaylar. Bu hafta mesela yaylardan çekinin, balıklardan çekinin. İkizler hata yapmaktan çekineceğim. Çünkü değişken grup burçları önemli ölçüde etkileyen bir hafta olacak. Ve hafta sonu pazar günü parasal konularla ilgili oturacak, hesap kitap işlerini planlayacaksınız. Ve Oğlak, yükselen burcu Oğlak sevgili dostlar. Şimdi bu haftanın daha rahat edecek burçlarından bir tanesiniz. Yani sizin de o yaşamış olduğunuz çıkmaz sokaklar diyelim yavaş yavaş artık açılma döngüsüne doğru gidiyor. Farkındaysanız bundan aylar öncesinde hatta belki yıllarca hep oğlaklara zorlandınız. Şöyle zorlandınız, böyle zorlandınız dedik ama artık evet son bazı şeyler var. Nasıl derler, son çıkışlardasınız. Şimdi bu hafta özellikle İşle ilgili gelişmeler bekleyen bir yükselen oğlaksanız pazartesi günü o kararlar gelebilir, o konuşmalar gelebilir, bazı gelişmeler olabilir. Olmadı diye üzülmeyin, olacak diye üzülün. Çünkü bu hafta yine Mars'ın retro olduğu bir hafta aslında 24'ünden sonra işle ilgili kararları vermenizi öneririm. İlişkilerinde sıkıntılar yaşayan Mars, ilişkiler evinizde, ortaklıklarında vesaire aralarda kalmış, böyle biraz daha hani nasıl derler kulağın üstüne yatmış bazı oğlaklar var. Tanıdıklarım da var bunların içinde hatta. Ve Venüs'e bakıyorum, evinizde yani yaşam alanınızda size yakın olan insanlar var ve Balık burcuna geçen Güneş 18 Şubat'ta aslında o balık stelyumunu çok güçlendiriyor ve bir sürü haber alıyorsunuz. Bazı girişimleriniz zaman hızla ilerliyor ama bu haftada yine çok büyük beklenti içinde olmayın. Eğer böyle bir girişim yapmak veya bir şeyi neticelendirmek istediğiniz bir konunuz varsa öyle söyleyeyim. Özel hayatı, aşk hayatı ile ilgili konularda bazı paraya dayalı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz sevgilinizle, belki çocuğunuzla vesaire. 21-20-21 Şubat günlerine dikkat edin. Onun dışında mesela size iyi gelecek bir gün pazar olacak. 23 Şubat günü. Oğlak burçları çok güçlenecekler. Kendilerinde belki susmak zorunda kaldı. Belki ha bugün olur ha düzelir diye bekledikleri bir konuda açıklama yapacaklar. Aman diyorum 24'ünden sonra yapın o açıklamayı sevgili oğlaklar. Bu da size önerim benim. Kendinize iyi bakın. Ve sevgili Kova, yükselen burcu Kova olan sevgili dostlar, yeni haftaya evet Balık burcunun bir yoğunluğuyla başlıyoruz. 18 Şubat günü artık Güneş de Balık burcuna geçerek para evinizde full bir balık stelyumu oluşturuyor sevgili Kovalar. Uzun bir süre burada tutmalar da yaşayacağımız için hepimiz için önemli aslında Balık burcunda bulunan işte evlerimiz, yani astrolojik evlerimiz olabilir, gezegenlerimiz olabilir. Yıl içinde burası en çok öne çıkacak gündemleriniz ve bu da sizin maddi kaynaklarınızla ilgili olduğunu gösteriyor. Para konuları çok önemli olabilir. İşte ödemeler, kazançlar, yeni bir kazanç kapısı, harcamalar olabilir. Gelirinizi arttırmak için yeni yöntemler, yeni yollar, yeni kaynaklar ki görünüyor ki aslında bunu iş alanında bazı yenilikler içinde, bazı çabalar içinde olduğunu gösteriyor. Belki orada biraz zorlandı. Zaman zaman sağlık problemleri de yaşadı sevgili kovalar. Fakat bu hafta mesleki konularda önemli bir gelişme yaşayacak sevgili kovalar. O da hemen haftanın aslında başında sayılır. Salı günü itibariyle Perşembe günü de dahil, yani Salı, Çarşamba, Perşembe mesleki konular, kariyerinizle ilgili,
belki de hayatınızın tümüyle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili kolar. Bir takım kararlar, konuşmalar olacak. Muhtemelen işle ilgili olacak. Burada belki bazı paylaşımlar yapacaksınız. Ancak bilhassa da 20 ve 21 Şubat günlerinde özellikle yine finansal konularda bir takım harcamalar çıkabilir, bir takım sıkışıklıklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu yatırımlarınız olabilir. Eğer borsa gibi, dijital paralar gibi ya da diğer yatırım araçlarıyla ilgileniyorsanız temkinli olmanız gerekiyor. Yani özellikle özel hayatınız varsa sevgilinizle vesaire yine buralara dikkat edin. Ani, sert çıkışlar, hareketlerde sakın bulunmayın. Zaten bir blurluk var para kaynaklarınızda ve bunlar biraz daha belirgin olacak. Aklınızı karıştıracak konular ya da net olmadığınız konularda bilhassa işle ilgili karar vermek için hiç uygun bir hafta değil efendim. Ve hafta sonunda sizin için daha önemli bir süreç olacak. Bu da Perşembe, Cumartesi. Önemli derken daha keyifli. Sosyalleşiyorsunuz. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Kendinizi gelecekle ilgili konularda belki biraz daha özgür hissedebilirsiniz. Toplum içinde belki biraz daha dikkat çeken konuşmalar yapabilirsiniz. Bunlar da gündemimizde olacak. Yani sosyal çevreniz bu hafta çok etkin olacak. Pazar günü biraz sakin, sessiz, yalnız kafanızı dinleyerek belki kitap okuyarak olabilir, iç sesinizi dinleyerek geçirebilirsiniz. Ama hafta genelinde ve önümüzdeki süreçte finans konularınız oldukça ön planda, bir de sağlığa biraz daha dikkat. Balıklar ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar, bütün gökyüzü sizde. Bütün gezegenleri ağırlıyorsunuz. 18 Şubat'ta artık Güneş de Balık burcuna geçiyor. Doğum gününüz efendim kutlu olsun diyorum. Ve zaten 28 Şubat'ta da bir yeni ay doğacak. Bu arada lütfen izleyin. O yayını ben çektim. 28 Şubat Balık burcunda yeni ay videosu. Burçlara etkilerini anlattım. İzleyin lütfen, kanalımda yayında. Şimdi sevgili balıklar, bu hafta itibariyle hayatınızdaki uzun süreli konuları bir yıla yayılacak şekilde bir gelişme, bir adım atmak için özellikle bir fırsat olacak. Bilhassa da tam böyle doğum gününe bu hafta denk gelen arkadaşlar, işte Merkür burcunuzda, Satürn, Kuzey düğüm, Neptün son demlerinde burada. Bütün gökyüzü size güç veriyor aslında. Güneş sizin için parlıyor, Merkür sizin için parlıyor. Bu ne demek? Balık burçları kendilerini artık gösterecekler. Elinden geleni yaptığı her konuda artık daha rahat söz sahibi olacaksınız, konuşacaksınız. Hele bu haftanın 18, 19, 20, 21 ama en güçlü 20-21 günleri balık burçları zehir zemberek olabilirler gerçekten. Kırıcı da olabilirler ama artık içlerinde biriktirdikleri ne varsa dışarıya püskürtme zamanındalar. Bu bütün balıklar için söylüyorum, ülkeler için de söylüyorum. Balık nerede varsa, hangi ülkede varsa, mesela ülkemizde de aynı. Balık burcunda tepe noktamız var ve bütün gökyüzü balık burcunda. Demek ki balıklar çok konuşulacak. Balık alanı çok konuşulacak. Orası çok söz sahibi. Fakat burada tek kareler olduğunda zorlayıcıdır. Özellikle 21 mesela Jüpiter Merkür tek karesi var. Şimdi balıklar ilişkilerinde de isyankar olabilirler, işlerinde de olabilirler. Aile içinde çok sabrettikleri konulara da asi gelebilirler. Artık ben önemliyim diyebilirsiniz ki deyin. Kırmadan dökmeden yapın ama deyin yani. Bu güzel bir şey. Ve haftaya baktığımda mesela buradan hafta içinde de güç veren. Mesela haftaya para kısmıyla başlıyorsunuz. İşte banka, ödeme, borcum falan var mesela.
Hemen salı, çarşamba, perşembe uzak bir yere alıp başını gidebilir bazı balıklar. Seyahat etmeye gidebilirler. Kafasını dinlemek isteyebilir. Ya da bazı konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Eğitim veya ticari konularla da ilgilenen balıklar varsa işte bu günleri bence değerlendirin. Ama özellikle 20-21 günlerinde, 20-21 Şubat günlerinde dikkatli ve temkinli olun lütfen. Ve bu hafta kariyeriyle ilgili en önemli çıkışlar yapacak, belki de konuşmalar yapacak burcu yine sizsiniz sevgili balıklar. Sizin için Perşembe, Cuma, özellikle iş günlerini söylüyorum ama aynı şekilde Cumartesi günü de kariyerinizde, çalıştığınız yerde, birlikte çalıştığınız insanlar, yanınızdaki kişilerle ilgili olabilir. Her alanda böyle eleştiriler daha güçlü olur. Siz de yapabilirsiniz, size de gelebilir ama ciddi bir savunma mekanizmanız var. Gökyüzü sizden yana diyorum ya. O yüzden gerçekten kendinizi çok iyi ifade edebilirsiniz. Öyle söyleyeceğim. İşten ayrılmak için arkadaşlar, personel değiştirmek için hiç doğru bir hafta değil. Tekrar söyleyelim. Ve hafta sonu biraz daha sosyalleşerek geçecek diyebilirim. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun ve herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Lütfen sezgilerinizi, duygularınızı biraz ciddiye alın. Kulak verin diyeceğim. Ve lütfen bir hobiniz olsun. Kendinizi gündeminizin dışında bir konuyla oyalayın. Ya da belki de o sizin ileride mesleğiniz olacak. Çünkü keşfetmek ve fark etmek günlerindeyiz diyorum ve bunu herkes için söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.